Selamun aleyküm cümleten. Şu anda dışarıdayım. Neden? Çünkü evin bir kısmı dışarıda olduğu için size İsveç'te nasıl ev bulunur, nasıl kiraya geçilir, nasıl kaç paradır ya da bunlarla ilgili bir bilgiler vereceğim. Onların hepsini kısa bir yani videonun sonuna doğru koymayı düşünüyorum. O yüzden de önce size evi gezdirip sonra her şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda evin dışında olan bir kısım olan çamaşır bölümüne geldim. Çamaşır bölümünü açabilmek için elimde tripod var. Tripod kımıldıyor biraz. Şurada akıllı bir şey var. Açtım. İçeri giriyoruz. Gelin birlikte girelim içeri. Ne var? Arkamda gördüğünüz gibi makineler var. Çamaşır makineleri. Burada da var. Ve bu kısımda kurutma kısmı. Ben genellikle kullanmıyorum bunu. Direkt eve götürüyorum. Evde kullanıyorum. Bu evin çamaşır kısmı. Şimdi size bütün bilgiyi hepsini anlatacağım. O yüzden bekleyin, sabırlı olun. Onu anlatacağım. Şimdi burada bitireceğim. Yolu göstereceğim. Evet. Bulunduğumuz yer öğrenci evleri deniliyor burada. Student Gattan diye geçiyor hatta. Student House diye de geçiyor. Yani sadece öğrencilerin kiralayabileceği 2 katlı evler böyle. 2+1, 1+1 tarzı evler var. Araba geçiyor. Şöyle arkaya doğru gidiyor. Yaklaşık 550 tane konut varmış burada. 550 sadece öğrenci olacak. Mesela ben öğrenci değilim ama benim eşim öğrenci olduğu için oturabiliyoruz. Şimdi size evin diğer bir kısmını da gösterip evin içine gireceğiz. Acele etmeyin lütfen. Bisiklet park etme yeri var. Diğer tarafta da bisiklet park etme yeri var. Şurada da var çamaşır yıkama yeri ve şu gördüğünüz ev mesela diyelim parti falan yapacaksınız. Orada kiralayabiliyorsunuz. Yani bedava. O sizin hakkınız burada yaşadığınız için. Burada da depo var. Ben size benim depoyu göstereceğim şimdi. Oradan da evin içine atlayacağız. Orada bütün bilgileri vereceğim size en son. Şimdi yine buraya girebilmek için de anahtar lazım. Aynı evin anahtarıyla giriş yapacağım. Kapatmıyorum burada. Direkt siz görün diye her şeyi canlı canlı. Evet, girdik. Şimdi evler küçük olduğu için o yüzden evlerin kelanları var. Yani kelan dediğim depoları var. Burası benim depom. Şu en sonki benim depom. Ne var burada? Bavul var. İşte ne bileyim şurada bir tane bir şeyler var. İşte cart falanlar, ıvır zıvırlar, evde fazla olan şeyler buraya koyduk. Başka insanların da var. Başka insanların da var. Olayın ilginç yanı üstü açık olduğu için yani buradan atladığın zaman üste çıkabilirsin. Çalınma çok kolay olur. O yüzden de sigortalı bizim her şey. O yüzden biri hırsızlık yaptığı zaman sigorta anında ödüyor her şeyi. Evi dışarıdan göstereyim. Hatta hemen şurası. Anında burası. Burası bizim balkonumuz. Daha yeni temizledim evi. Sizlere video çekeceğim diye. Benim hatun dedi tertemiz yap dedi. Evet. Kilitlemişim. Hemen açıyorum. Açabilirsem. Hah. Tamam. Buraları kesmedim. O yüzden sizleri daha canlı görün diye. Evet. Eve geldik. Şimdi eve gezdireceğim size. Evden de bahsedeceğim. Oturduğumuz ev. Biraz daha tripodu kısaltayım. Heh. Şu şekilde. Şu anki bulunduğumuz ev yaklaşık 38 metrekare ile 40 metrekare arasında falan. Tam bilmiyorum. Şöyle tam girişte mutfak var burada. Şöyle. Evet çay içiyorum. Evet çay içiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Tamam, burası mutfağımız. Şurası yaşam odası yani oturma odası. Burada benim edit yaptığım falan bilgisayarım var. Bluetooth kulaklığım var. Burada televizyonumuz var. Televizyon bayağı büyük bu eve göre. Orada bir şeylerimiz var köşede. Burada koltuğumuz var. Benim kocaman koltuğum vardı. Onu satmak zorunda kaldım. Çok ucuz bir fiyata. Diğer evden dolayı, Danimarka'dan dolayı. Daha önce Danimarka'da yaşıyordum. Onu diğer videolarımda görebilirsiniz. Burada banyo var. Banyo ve tuvalet biraz büyük. Normal evlere göre. Burası da bizim yatak odamız. Şöyle. Böyle kutular aldık. Her yeri kullanabilmek için. Ayakkabılar var. Yatağımız. Evet. Bir de bu var. Şimdi burada bitiriyorum. Hemen size her şeyi anlatıyorum. Evet. Şimdi bu bulunduğumuz evi nasıl aldık? Kaç para kira veriyoruz? Her şeyi anlatacağım. Ben daha önce Danimarka'da yaşıyordum. Danimarka'da çıkış yedikten sonra hızlı bir şekilde ev bulmam lazımdı.
Ev bulmam için araştırmalar falan yaptık. Dolandırıldık. Onu anlat derseniz başka bir bölümde anlatırım. Çünkü çok uzun tutmak istemiyorum videomu ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Anlat der gibisiniz ama önce bunun infosunu vereyim, ondan sonra size bari anlatayım. Eğer dinlemek istemeyenler direkt dinlememiş olur. Şimdi bu evin kirası yaklaşık 5500 kron veriyoruz biz buna. 5500 kron da yaklaşık ne yapıyor? 3000 liraya yakın yapıyor şu anda. 5500 kron. Elektriği, suyu, her şey içinde dahil. Gördüğünüz depo alanına kadar dahil. Biraz Malmö'nün dışındayım. Yaklaşık otobüsle 20-25 dakika falan sürüyor. Eskiden araba vardı. Arabayı sattım sağlık nedenlerinden dolayı. O yüzden de şu anda araba almayı da düşünmüyorum. İleride almayı düşünüyorum, işin gerçeği. O yüzden yani şu şekilde Danimarka'ya geri döneceğim için arabayı orada almayı düşünüyorum. O yüzden İsveç'te şu anda düşünmüyorum. Ki halbuki İsveç'te daha ucuz Danimarka'ya göre kıyaslarsanız. Ev fiyatları genellikle mesela Malmö için 7.000, 9.000, 10.000 kron arası değişiyor. Burası biraz da şehir dışı olduğu için bir de ne kadar şehre yakın olursanız kirası o kadar yükseliyor. Ne kadar şehirden uzak durursanız da kirası o kadar düşüyor. Tabi bu benim diğer taraflar, evin diğer tarafları hep house yani villa tarzı evler var. Onlar mesela diyelim satın almışlardır. Yaklaşık kirayla falan yaklaşık bir de kendileri de para ödediği için belirli bir mesela atıyorum 1 milyon kron peşin veriyorsun. Ondan sonrasını kredi yapabiliyorsun ve Türkiye kıyasla krediler çok düşük burada. Yani kira öder gibi ev sahibi oluyorsun 20 sene 30 sene içinde. Öyle güzel imkanları var. Yani benim oturduğum ev böyle. Şimdi size hikayemi anlatayım. Danimarka'dan ben çıkış edikten sonra ev lazımdı. Bir hafta zaman verdiler çünkü benim çıkışımdan dolayı. Bu bir hafta içinde İsveç'e giriş yapıp aile birleşimi başvurusunda bulunup burada kalmam için ev ihtiyacım vardı. Çünkü eşim Danimarkalı olduğu için. Biz de ilk internette bulduk bir ev. Eve girdik. Vardık adama, selamünaleyküm, aleykümselam. Adam da hiç unutmam, Iraklı bir Arap'tı. Ondan sonra evinin kirasını bize 5500 krona dedi, vereyim sana dedi. Rosengård diye bir yer var, çok belalı bir yer İsveç, Malmö'de özellikle. Vereyim dedi, tamam dedim. Bir ay peşin, bir ayda depozit istedi. Her şey normal, kontratı falan yaptık çünkü ben insanlara kolay kolay güvenen bir insan olmadığım için kontratı falan her şeyi yaptık. Sonra ne hikmetse 3 gün sonra bir adam geldi eve. Adam dedi ne zaman çıkıyorsunuz? Ben dedim hayırdır, ne oldu? Dedi burayı ben kiraladım, o yüzden ne zaman çıkacağınızı soruyorum, ona göre geçiş yapacağım. Dedim sen ne konuşuyorsun? Hani dedim biz burayı kiraya almışız zaten. Biz burada oturuyoruz şu anda dedim. Oturuyordun oturmuyordun falan derken aynı gün 2 kişi daha geldi. Ertesi gün 2 kişi daha geldi falan derken toplamda 8 kişiyi adam aynı evi kiraya vermiş. Aynı kontrat üzerinden. Polise falan gittik. 8 ay falan sürdü. Şu anda 8. ayı doldurdu. Daha hiçbir haber gelmedi. Öyle bir gazık yedik. Ondan sonra yani o evden 2 hafta oturduktan sonra başka bir eve geçtik. 9500 kron para veriyorduk. O da şirket evi olduğu için şirket evini kiraya veremiyorsunuz siz. Şirket istediği gibi kiraya veriyor. Size de başkasına. Durum böyle olunca da bu bize kiraya vermiş. Tabi üstünden para kazanmak için. O da Lübnanlıydı. Neyse 2 ay sonra bize evden çıkın. Bizim kontrat var. Tabi şey diyor ki bu kontrat bizi bağlamaz. Bu kişiyle yapılan kontrat. Dedim o karıyı da mahkemeye verecektim de neyse vermedim işte o durumdan dolayı. Sonuçta buradayız. Hatun da dedi ki benim hatun, Ümit dedi burada dedi en son dedi aslında dedi fikri konuşacak olan sensin dedi. Bu videoyu yapmam bile başlı başına hata dedi. Çünkü 2 kere gazağa geldik. O yüzden de sadece şirketlerden ev kiralayın. Kiralarken sakın ama sakın kişilerden, güvenmediğiniz, bilmediğiniz insanlardan ev kiralamamaya çalışın lütfen. Benden bu size tavsiye. 2 kere dolandırıldım. Yani 3 ay içinde 2 kere dolandırıldık sayılır. Tabi mecburduk.
ev yok. Nerede oturacağım? O başlı başına bir dert olduğu için öyle bir dolandırdık. Yani yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. İsveç üzeri içinden, hayattan bu tarz videolar gelecek. Karşılaştırmalar yapacağız. Sokağa çıkacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet.